Evet, kıymetli dostlar, yeni bir parça örneğiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi süpürerek kat oluşturma komutunu daha önce anlatmıştık. O zaman bu parçanın çizimine o şekilde başlamış olalım değerli arkadaşlar. Ne yapacağım? Ne lazım bana? Çap 40 lazım. Sonra normal bir şekilde yukarı ya da sağa devam edeceğim ve araya 45 milimlik bir radyus atamış olacağım. Dolayısıyla yeni bir part dosyası açıp çizime başlayalım. Mesela ön düzlemden tabii önce özür diliyorum üst düzleme bir tane daire atacağım. Üst düzlemden kaç milim çapındaydı? 40 milim çapında bir daire çizeceğim. Dolayısıyla daire komutunu alıyorum. 40 enter diyorum. Ve bu çizimimi onaylıyorum arkadaşlar. Sonrasında izometrik olarak baktık. Ön düzlemle bir çizim başlatıyorum. Line komutu orijinimden yakalatıyorum. Yukarı ve sağ şeklinde devam et dedim. Tabi birazcık şöyle açtırmam lazım ki araya verdiğim 45 derece radyus burayı bozmasın. Evet, şu anda onayladık. Mesafe ölçüsüne bakalım. Bu arada yatayda da bu ölçü 92 olacak. Burada tam çeyrek bir yay düşüneceğiz. Bu ölçünün verilmesi lazım normalde ama verilmediği için ben sizlere söylüyorum. Yani şuradaki ölçümüz halihazırda 92. Bu ölçüm yatayda da aynı şekilde olacak. 92'ye 92 milim. Burayı da aynı şekilde onayladık. Buraya kadar sıkıntı yok. Hatta şu daireyi çizmeyebilirdik. Çizmemiz de şart değildi. Parçanın CAD modelinde bakacak olursam içi boş bir daire var. Et kalınlığı ne kadar arkadaşlar? Başka bir yerde vermediğine göre şöyle bakalım. Evet, 3 milimetre bir et kalınlığımız olacak. Şöyle bakıyorum. Dolayısıyla süpürerek kat oluşturma komutunu çalıştıralım. Burada profilimiz bu, yolumuz da bu ama ince unsuru açmamız gerekecek ve orta düzlemden 3 milimetre. Yalnız şöyle yapalım. Bir şeyi kontrol edeceğim. Mesela 5 diyorum, dışarı gidiyor değil mi? Kapatıp tekrar bir giriyorum arkadaşlar komuta. Şu ikisini seçelim. İnce unsur içeri doğru olacak. 3 milimetre olacak ve onaylıyorum. Yani yönümüzü yanlış girmeyelim. Bunu demek istedim. Şimdi parçam şu formattayken bakıyorum ve çizime devam ediyorum. Artık bu kısma odaklanmam gerekecek ve bir de düzlem mesafem var arkadaşlar. Yukarı doğru 30 milimlik bir düzlem atamam lazım. Dolayısıyla referans geometrisi düzlem diyorum. Buradan hangi düzlem? Ön düzlemi seçiyorum. Yukarı yönde 30 milimlik bir düzlem atıyorum. Sonra bu düzleme çizim ve parçamı karşıma alıyorum arkadaşlar. İsterseniz önce şu içerideki delik kısmı var ya, bundan önce dış kısmı oluşturalım arkadaşlar, tamam mı? Dış kısmı oluşturduktan sonra shell komutuyla burayı boşaltabiliriz. Yine 3 milimetre payla. Dolayısıyla şunu tuttum, dönüştür dedim. Burayı tuttum, dönüştür dedim. Burayı aynı şekilde dönüştür ve bunu dönüştür diyorum. Bu kısımlar böyle iken izometrik bakıp ekstrüzyon ile katı oluşturma diyorum. Yönümü ters çeviriyorum. Gövdeye kadar deyip buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şuradan bu düzlemime sağ klik yapıp gizle diyorum. Evet. Tekrardan yüzeyde çizim başlatıyorum. Burada tabi eksik olan ölçüleri ben sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. 2 tane daire var. Doğru mu? 2 tane daire. Küçüğün çapı 5 milim. Küçük deliğimizin mesafesi 12 milim. Bu arada burayı da delik sihirbazıyla yapacağız. Uç açımızın da 100 derece olduğu söylenmiş. Sonra bana ne lazım bir de? Evet, şuradaki 3 milimlik mesafe aslında
büyüğün çapını da belirliyor. Yani çap 5 ise 3 buradan 3 diğer taraftan 6 artı 5'ten demek ki büyüğün çapı da 11 arkadaşlar. Ve buradaki kısımdan şöyle yapacağız önce mecbur. 3 nokta ile yay komutunu alıyorum, tamam mı? Birinci noktam şöyle, tabi tam bir daire çizmemiz için şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapsak birinci nokta, ikinci nokta. Evet, bu şekilde bırakalım. Şimdi bunun çapına kaç demiştik? 11 dedik ama çap 11. Yani 5,5 yarıçap olarak. Peki herhangi bir düz gitme olayı var mı? Yok, bu şekilde yapabiliriz direkt. Şöyle yapalım. Tekrar daire komutunu alacağım ben. Yani mesafeleri uygun bir şekilde girmemiz gerekecek. Mesela şuraya atalım bu daireyi rastgele, tamam mı? Bu dairemizin çapına 11 milim ölçüsünü girelim. Büyük olan daireyi çiziyorum bu arada. Sonra ne mesafesi var? Bak şurada bir ölçü çıkartacağız. Buradan merkeze 3 artı şu küçük dairede 2,5 olduğuna göre 5,5'luk bir ölçü var. Şuradan şuraya. 5,5. Bakın cümlemi tekrarlıyorum. Burada 3 milimlik bir mesafemiz var. Şu noktanın buraya denk geldiğini düşünürsek içeri doğru da küçük olan çap 5'ti. Doğru mu? Yarıçapı 2,5 olduğuna göre 3 artı 2,5'tan 5,5 milim. Ondan sonra yapacağımız işlem şu olur. Bunun şu noktasına bir point atayalım işi kolaylaştırmak adına. Ve bu iki noktayı seçemedik. Şöyle yapacağız. Bu iki noktayı yatay yapıp diyorum arkadaşlar ve bu noktamdan buraya birleştiriyorum. Aynı şekilde buradan buraya da birleştiriyorum ve kapatıyorum burayı. Şurada fazla olan line'ımı delete yap dedim. Objeleri bu da trim yap. Evet, buradaki kısım bu şekilde. Sonra tekrar geliyorum. Bu işlemi hızlı bir şekilde burada da yapalım. Objeleri aynala komutu, özür diliyorum, akıllı ölçülendirme komutu. Çapımız ne kadardı? 11. Buradan buraya olan mesafe ne kadardı? 5,5. Onay verdik. Point komutunu aldım. Buraya bir point atadım. Bu arada işimi kolaylaştırmak için yapıyorum bunu. Mecburi değil kesinlikle. Bu iki noktamı bu sefer geldim. Dikey yaptım. Tekrar line komutu ile geldik. Birleştirdik. Line komutu bir kez daha buraya birleştir. Şöyle kapat. Bir daha gösterme diyelim ve göstermesin. Şuradaki fazlalık line'ımı siliyorum. Ve objeleri buda komutumla en yakın akırp özelliği aktifken bu kısımları buduyorum arkadaşlar. Evet, izometrik baktık. Unsurlar, ekstrüzyon ile kat oluşturma. Yönümü ters çeviriyorum ve yüzeye kadar deyip tabi seçili kontrollere de burayı ve bunu seçmek gerekiyor. Ama ne yapacağız? Yüzeye kadar yapamayız. Gövdeye kadar yapacağız. İşte bazen mesela özel derste de soruyor öğrencilerim. Hocam gövdeye kadar şöyle böyle anlatıyorsunuz ama nerede bunu kullanacağız vesaire diye. Ama ben şunu yapma taraftarıyım. Bu katılamayı bir yukarı çekiyorum. Tamam mı? Şuradan kabuk komutunu alalım. 3 milimetre diyelim. Şurayı boşaltalım arkadaşlar. Ve şimdi aşağı çekelim. Bunu öyle katılayalım. Tamam mıyız? Yani yanlış bir şey yapmış olmayalım. Şimdi tekrar burada deliklerimiz var. Delik çapı 5 milimetreydi. Derinliği 12. Hemen delik sihirbazına gidiyorum. Normal dişli delik olmadığı için 3. seçeneğimi seçiyorum. Ansimetrik matkap boyutları dedik.
Evet, delik çapı 5. 5'lik çapı bulalım buradan. Şuradan. Şimdi özel boyutlandırma ile bir işimiz var mı? Bir ona bakalım. Delik içinden çap demiş. Evet, özel boyutlandırmaya ihtiyacım var. Çünkü burası 100 derece olacak. Ve toplam derinlik omza kadar da 12 olacak arkadaşlar. Evet, çok güzel. Bakın, öğrenilen komutlar hakikaten işe yarıyor. Konumlar 3B çizim diyelim. Geldik. Buraya bir tane. Buraya bir tane yapıştırdık ve onay verdik. Evet, gördüğünüz gibi olay bu şekilde gelişmekte. Bakalım başka herhangi bir detayımız var mı? Bu arada arkadaşlar, benim amacım paldır küldür çizim yapmak değil. Teknik resmi yorumlayarak ilerliyorum farkındaysanız. Şimdi ilk etapta şuraya bir daire çizdik ya, süpürerek kat oluşturmayı yapmadan. Bu daireyi çizmeyip süpürerek kat oluşturmanın içinde dairesel profille de bunu yapabilirdik. İkinci bir yöntemi söylüyorum. Ve buradaki dairemizin et kalınlığının, ya şu kenardaki mesafenin 3 olduğunu nereden anladık? Bakın, 3 mm ölçü burada verilmiş. 30 milimlik düzlem atamayı buradan aldık. Shell komutunda 3 milimlik kesmeyi buradan aldık ve buradaki dairenin çapını da 3 milimlik offset mesafesinden çıkardık. Biz çıkarttık yani ölçüyü, tamam mı? Olay bu. Buna bir de malzeme atayalım buradan. Malzemeyi düzenle diyorum. Mesela 1020'ye atamayalım da galvaniz şeliği uygula kapat diyelim. Gerçekçi görünümünüzü de açın arkadaşlar. Bu sizlere birazcık da moral olur parçaları gördükçe. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.